Merhabalar sevgili yengeç ve yükselen burcu yengeç, ay burcu yengeç olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldin sevgili yengeç burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım 11 gün içinde seni neler bekliyor sevgili yengeç burcu. Son kez kartlarımı senin için bir karıştırdım. İlk kartımı aldım arkadaşlar. Kılıç dörtlüsüyle başladık. Şöyle bir devam edelim bakalım neler gelecek diyelim. Kılıç sekizlisi. Kartlarımızın hepsini açalım ve bu şekilde yorumlara başlayalım arkadaşlar. Şimdi parayla ilgili bir sıkıntı olduğunu ve paranın yetememe işiyle alakalı bir etkiden bahsetti açıkçası. Şöyle bir bakalım büyücü kartı. Son kez bir karıştıralım. Destenin altında da para ası gelmiş. Kartlarımızın hepsini karıştıralım ve bu şekilde yorumlayalım arkadaşlar. Asa beşlisi. Kılıç şövalyesi. Kavga, tartışma, gerginlik, bunlara karşı çok dikkat et. Aşıklar kartı. Bakalım. Asa üçlüsü. Son kartlarımızı alalım. Şimdi benim burada para kralı. Şimdi benim burada gördüğüm şey ne biliyor musun? Evet, sıkıntılar var. Bunlardan zaten bahsedeceğim. Dikkat etmen gereken etkilerden bahsedeceğim. Ama ne olursa olsun tılsım dokuzlusu. Ne olursa olsun burada seni bekleyen bir zafer var. Yani çalışkanlılığın, disiplinliliğin, kararlılığın seni gerçekten güzel bir başarıya götürüyor olacak sevgili yengeç burcu. Şimdi destenin altında tılsım ası geldi. Parayla ilgili beklentisi olan arkadaşlarım varsa güzel gelişme olacak gibi gözüküyor ama öncelikle dikkat etmen gereken şeylerden bahsedeceğim. Şimdi böyle kendini birazcık hapsolmuş. Hani bir taraftan özgürüm, aslında hayatı yaşadığımı düşünüyorum dediğim bir durum söz konusu ama bir taraftan da elim kolum bağlı, ben buradan çıkamıyorum dediğim bir durum var. Bir taraftan içsel olarak kendini çok rahat, mutlu, hatta pek çoğunuz arkadaşlar dış görünüşünüzle alakalı değişimler yaptırıyor olabilirsiniz. Bakımlara gitmiş olabilirsiniz, gidecek olabilirsiniz. Burada dış görünüşünle ilgili, bedeninle ilgili, vücudunla ilgili, kendini iyi hissetme ile ilgili bazı başlangıçlar yapacaksın. Belki hamama gideceksin, bilmiyorum yani, belki böyle masaj yaptıracaksın. Dış görünüşüne alakalı bir şeyler yaptıracaksın. Belki bir alışveriş de olabilir. Şimdi bununla ilgili güzel fırsatlar, imkanlar geçecek ama hani dediğim gibi bir taraftan kendimi çok iyi hissediyorum, rahat hissediyorum, güzel hissediyorum. Bir taraftan da sıkışmış hissediyorum. Ve o sıkışmış hissettiğim nokta benim canımı çok yakıyor dediğim bir şey var. Evet, bir taraftan iyiyim, güzellikler gelecek, farkındayım. Bir taraftan da ama benim çıkamadığım dediğim bir durum var. Ama diyor ki bak, burada aslında çok da öyle değil. Yani işler aslında çok da düşündüğün gibi değil. Kılıç sekizisi zaten kendi kendini hapsetmektir. Yani kendi kendine şüphe ettiğin durumlar, kendinden bile şüphe ettiğin durumlardan bahseder aslında. Şimdi kılıç sekizisi burada da zaten şöyle bir şey var. Yani seni kurtarmaya gelen bir kuş, bir haber, bir müjde. Bunun müjdesi sana gelecek. Şimdi İlk dikkat etmen gereken konular. Böyle birazcık kendini halsiz, yorgun, özellikle önümüzdeki ilk 4 gün, hatta geçtiğimiz süreçlerde yine bununla ilgili bir şeyler yaşamış olabilirsin. Hani hareket etmek istemiyorum, çok fazla neşem yok. Bir taraftan kalbimin, hani karnımın içinde kelebekler uçuşuyor ama bir taraftan da hani böyle pek bir mecalim yok gibi. Nereye gittiğimi göremiyorumla alakalı bir sıkıntı var gibi. Bunlara karşı dikkat et. Kendinden şüphe etmemeye, aslında özgür olduğuna, olayların toparlanabileceğiyle alakalı güzel fırsatların çıkacağı noktasında kendini rahatlatman gerekiyor dedi. Tamam mı? Hani burada kendini hapis gibi hissetme. Kendini bir yere bağlıymış gibi hissetme dedi. Bu bir uyarı, diğer uyarı arkadaşlar. Bir de böyle halsizlik, yorgunluk, bunlara karşı da dikkat et. Şimdi bir diğer etki ise özellikle ateş ve hava grubu arkadaşlar. Koç, aslan, yay. Kova, terazi, ikizler, ama burada burç çok önemli değil. Hani kişiler, dediğim gibi tarotta burç çok önemli değil. Kişiler o enerjileri yansıtabilir. İş yerinde, bak iş yerinde emek verdiğin konu, iş yerinde, oturduğun yerde, bulunduğun alanda iletişim halinde oldun. Özellikle ateş ve hava grupları, kişiler, ama bazılarınız için bu kişi tek bir kişi olabilir. Hem ateş hem hava grubunu, yani şöyle düşün, güneş, ikizler, yükselen yay gibi düşün ya da koç gibi düşün mesela. Bu kişilere karşı birazcık dikkat etmende fayda var açıkçası. Şimdi burada zaten geçtiğimiz süreçlerde bazı sorunlarla çok uğraşmışsın ve hani sen kaçmak istedikçe
ya da sorunları görmezden geldikçe, evet hani telafi edeceğim ya da hani kafamı dağıtayım, birazcık uzaklaşayım dedikçe bir şeylerin üzerine doğru gelmesi ve birikmesi de söz konusu. Şimdi burada arkadaşlar bazınız bir işten ayrılabilirsiniz, bir yeri terk edebilirsiniz veya bırakabilirsiniz. Önümüzdeki ilk 4 gün ve 5 gün, 11 günlük süreç dedik ya, ilk 4 gün ve 5 gün kavga, gürültü, güç savaşları, bunlara karşı dikkat et. Dikkat etmen gereken bir diğer etki de bu. Bununla birlikte bazı sözel olarak hani burada birileriyle zıtlaşma var ve bu kişiler daha çok hava grubundan olma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Kova, terazi, ikizler, güneş yükseleni olabilir. Bu kişilerle zıtlaşmamaya dikkat et. Çünkü burada şöyle bir durum var. Hani ben çalışıyorum, üretiyorum, emek veriyorum. Emeklerimin karşılığını bir türlü alamıyorum. Senin emeklerini hiçe sayan kişiler olabilir. Ve burada nasıl bir şey biliyor musun? Hani bir yerde bir kaos var. Oradan kendini ayırmak istiyorsun ama birileri de bir taraftan seni bir şeye sürüklüyor gibi. Geçmişten bir türlü bağını kopartamıyorsun. Anı tam olarak hissedemiyorsun. Gelecekle ilgili evet kendini mutlu hissettiğin süreç var ama bir taraftan da kendini yorgun ve yetersiz hissediyorsun. Hani burada sıkıntı yaşadığın bir şeyi sen sonlandıracaksın Yengeç Burcu. Ama burada hani kavga, gürültü ve güç savaşları, bunlara dikkat et. Ve burada bazı yalanlar ortaya çıkacak. Yani gizli kapaklı olan ne varsa bunlar açığa çıkacak. Sevgili Yengeç Burcu. Şimdi burada Başak Burçları arkadaşlar, Boğa, Başak, bu kişilerden gelecek olan destekler söz konusu. Bir kısmınız ama hani burada hayatınızda bir tane Başak yok, bir tane Boğa yok. Bunları tedbir amaçlı söylüyorum, dikkat etmek amaçlı söylüyorum. Bir kısmınız da Başak burçlarıyla da ufak bir sıkıntı yaşayabilirsiniz açıkçası. Genellikle bu burçlar üzerinden dönecek bu 11 günlük süre içerisinde. Burada bir şeyleri sen bak, açığa çıkacak olan durumlar var. Bir yalanın açığa çıkması, gizli saklı bir durumun açığa çıkması. Ama sen burada hani şöyle bir durum var. Bir taraftan yapmış olduğun işleri de gizli yapmak istiyorsun açıkçası. Onu söyleyeyim. Burada büyük bir kısmınız işsizlik süreciyle uğraşıyor olabilirsiniz. Ya da işlerin istediğin gibi gitmeyişi, bazı engellerden dolayı önünü görememek. Mücadeleci bir yapının içindesin. Yani burada rakiplerin var, düşmanların var, mücadele ettiğin kişiler var. Ama ne olursa hani bunların evet ortasından yarıp geçeceksin. Ama burada hani agresif olmak, tartışmak, gürültü, hani bu tarz şeylere girmek yerine aklını, zekanı ortaya koyman senin için çok daha önemli olacak dedim. Özellikle hava ve ateş grupları arkadaşlar size birazcık engel olmak isteyebilir ve bunlardan bir tanesi hani böyle çok sana iyi davranıyormuş gibi gözükebilir açıkçası. Yani burada nasıl söyleyeyim? Çok güzel kıvıran biri var. Hatta birileri var. Hani böyle çok tatlı gözüküyor, çok iyi gözüküyor ya da gözüküyorlar. Yani dediğim gibi bazılarınızda tek bir kişi olarak çalışır bu enerji. Bazılarınızda birkaç kişi olarak. Bayağı güzel kıvırıyor yani, anlatabiliyor muyum? Dışarıdan böyle çok minnoş, tatlı dilliymiş gibi ama içten içe hani şunu bir canını bir yakayım. Böyle bir hırs var yani. Bu kişiye karşı lütfen çok dikkat et. Bununla ilgili bir patlak açığa çıkacak. Bir gerçek ortaya çıkacak. Yani burada aynı zamanda şöyle bir durum var. Kariyerinle ilgili sen çok hırslısın. Yani çok mükemmelliyetçi olmak istiyorsun, temellerini sağlamlaştırmak istiyorsun. Evet, burada bir uzmanlık var. Bazılarınız eğitim vermeye başlayabilirsiniz, eğitim almaya başlayabilirsiniz. Ve burada bakın toprak gruplarından gelecek olan destek var. Ama dediğim gibi hani birkaç tane toprak grubu yok biliyorsunuz. Hani ona göre alın kendinizde. Şimdi burada ne olursa olsun diyorsun ki yani ben bu kilidi kıracağım. Uzun süredir, hatta geçtiğimiz 8 haftadır, 8 aydır, 4 haftadır, 4 aydır, 7 yıldır belki bazılarınızın mücadele ettiği bir konuda hani böyle sesimi çıkartamadığım, gürleyemediğim, hırlayamadığım, hani haddini bildiremediğim. Çünkü burada nasıl bir şey biliyor musun? Çok pasif bir enerjinin ya da senden çok daha pasif, çok daha düşük kişilere yenik düşmek var Yengeç Burcu. İşte bunların üzerine çıkacaksın artık. Yani bununla ilgili bir kilit kırılacak. Karşındaki kişiler ya da kişi ne kadar kıvırırsa kıvırsın, ne kadar oynarsa oynasın, sen bunların üzerine çıkıyorsun. Çünkü burada hırs var. Yani burada kaderin sana sunduklarını, sistemin sana sunduklarını çok iyi bir şekilde değerlendirebileceksin. Ve burada imparatoriçe, yani senin doğurganlığın artacak, üretkenliğin artacak, bereketin artacak ve burada aşkla ilgili de çok güzel bir başlangıç var. Özellikle gizli yaşadığın,
ya da gizliden gizliye düşündüğün, bu kişi toprak grubu olabilir arkadaşlar. Hissettiğin biri varsa bu kişide de bir aşk planı söz konusu. Hayır, benim zaten hani burada bir ilişkim var diyen arkadaşlarım varsa, bakın burada sözlenmek, nişanlanmak, aile birliğinin oluşması ya da hiç kimse yoksa evleneceğin kişiyle tanışmayla alakalı çok güzel bir etkiden bahsetti ve burada büyük bir çoğunluğunuz bir topluluğa, bir davete katılabilirsiniz, organizasyonlara katılabilirsiniz. Burada zaten beklediğin bir para varsa o senin eline geçecek. Yani parayla ilgili de seni böyle keyiflendirebilecek, mutlu edebilecek güzel gelişmelerinde olacağını söylüyor. Ama bazı yalanlar, bazı gerçekler ortaya çıkacak diyor. Yani burada gizli saklı bir şey kalmayacak. Ya bu nasıl bir şey biliyor musun? Karşındaki insanın hatalı olduğunu biliyorsun. Bak, insan veya insanların hatalı olduğunu biliyorsun, suçlu olduğunu biliyorsun. Bunların sen kim olduğunu biliyorsun Yengeç burcu. Ama hani tadımız kaçmasın, ağzımızın tadı bozulmasın deyip de olayların hep böyle üstüne örtmeye çalışmak var. İşte orada hani bir kilidi kıracaksın sen. Ya ne olursa olsun, hani anlatabiliyor muyum? Orada bir kendini göstermek var, sağlamlaşmak var. Güzelliğinle, yeteneklerinle, her şeyinle kendini ortaya koymak var sevgili Yengeç burcu. Bunun dışında devletle ilgili işleri olan arkadaşlarım varsa bununla alakalı da güzel gelişmeler. Yani burayı çok güzel başlattık arkadaşlar. Çok güzel kapattık. Her şeyden önce kartların mesajı, dinlenmeye çok ihtiyacım var. Dediğim gibi bakımlar yapabilirsin kendine. Dış görünüşünle alakalı bir şeyler yapabilirsin. Ne bileyim işte en basiti köpük banyosu hazırlayabilirsin evinde. Kendinle ilgilenmen, kendi öz değerinde kalmak çok önemli olacak. Burada etkinlikler, davetler, kutlamalar, organizasyonlar, yeni gruplara dahil olma noktasında güzel işbirlikleri içerisinde de olacaksın aynı zamanda. Yani burada sen bir şeyi aşıyorsun. Bir şeyi aşıyorsun. Uzun süredir beklediğin bir işin, beklediğin bir haberin gelmesi, uzun süredir beklediğim bir aşkın başlangıcının yapılması ile ilgili çok güzel bir etkiden var. Etkiden bahsediyor. Etkiden var ne demek? Etkiden bahsediyor arkadaşlar. O yüzden artık böyle hani kendini, zaten bu enerji çok pasif kalmış. Yani bunu göreceksin bu 11 günlük süre içerisinde. Hani kendini çok böyle gereksiz yere kapattığını ya da gereksiz yere gizlediğini. Ya kendi değerini bilmek var Yengeç burçlarında ya. Evet, hani asıl kilit bu. Kendi değerini bilmek, böyle bir şarıldamak yani. Şarıldamak, gürüldemek var, ortaya çıkmak var. Yengeç burcu, burası çok güzel. Burada yeteneklerinle, potansiyelinle zaten çok dikkat çekeceksin. Konuşmalarınla zaten çok dikkat çekeceksin Yengeç burcu. Hani burada evet gizli şeyler açığa çıkıyor. Ama bu gizli şeyler sadece kötü şeyler değil. Bunu söyleyeyim yani. Sadece kötü şeyler değil. Kendinle alakalı da gizli şeyler. Ya ben bunu nasıl söyledim? Ben bunu biliyor muymuşum? Ya da ben bunu nasıl ortaya çıkardığımla alakalı güzel etkiler söz konusu. Sağlıkla ilgili arkadaşlar, kas kemik rahatsızlıklarına birazcık dikkat edin. Büyük bir kısmınızda böbreklerle alakalı. Şimdi kılıç dörtlüsü. Evet, yani böbreklerle alakalı sağlık konuları olabilir. Bir dediğim gibi ilk 5 gün özellikle böyle çok agresif olmamaya dikkat et. Hani yolda giderken bile ya da yaşadığın yerde bile bir kavga gürültü olabilir ama sen bunların üzerine çıkıyorsun ya. Çıkıyorsun. Sadece birileri böyle birazcık seni kavgaya itebilir. Buna karşı dikkat et açıkçası. Bir de burada şöyle bir durum var. Eski iş yerinle alakalı. Ya da eski ilişkilerinle alakalı bazı sıkıntılar tekrar açığa çıkabilir. Hani çünkü burada geçmişten gelen sorunların da çözülmesiyle alakalı çok güzel bir etki var. Ama diyor ki bak, özellikle ilk 5 gün 11 günü niyet aldık ama ilk 5 gün, en fazla 8 gün hani böyle o güzel kıvranlara çok dikkat et açıkçası. Ama burası çok temiz. Yani çok temiz ve çok berrak geldi arkadaşlar. Peki sevgili Yengeç burcu, enerji akışı bu şekildeydi. Her şey güzel, kalbine göre olsun. Kendine çok ama çok iyi bak. Görüşmek üzere, hoşça kal.